Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bir modelim var bugün sizlere. Çok kolay, çok basit bir motif modeli zaten. Şöyle grafiği de var. İsterseniz buradan alabilirsiniz. İsterseniz alta, videonun altında açıklama bölümüne linkini paylaşırım. Çok basit bir motif zaten. Şimdi sizlere motifi göstereceğim. Ben şöyle 4 tanesini birleştirdim. Bir de şöyle küçük motiflerimiz var. Şu araları kapatmak için. Bu aralar fazla bandana siparişi geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi iki motif daha örerek sizlerle birlikte birleştireceğiz. Sonra da küçük motifleri yapacağız. Şöyle ipimizi alalım. Kalın bir tığ kullanıyorum bu arada, onu belirteyim ben. Yani bu model için, yani bu ip için daha doğrusu bu kadar kalına gerek yok ama böyle daha yumuşak dursun diye daha kalın bir tığ kullandım. Dökümlü duruyor çünkü. Tabii ipim de kağıdını atmışım bunun. Etrofil cins arkadaşlar. Yumuşak bir ip. 3 milimetrelerle de örülebilir. Biraz sert geldi bana. O yüzden biraz daha kalın bir ip ördüm. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Tığımı buradan geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Zinciri 3 tane ama trabzanları ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğa batarak, sihirli halkanın içine batarak toplamda 12 tane trabzan yapacağız. Kenar zinciriyle beraber 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi buraya şöyle çekerek sıkıştırıyorum ve şöyle şuradaki yuvaya girerek ilk baştaki yaptığımız trabzanın üzerine buradaki ipimizi de alalım. Kaydırarak birleştirelim. Bu ipi de buradan yürüteceğim. Şimdi her bir trabzanın üzerine yine birer tane trabzan yapıyoruz. Buradaki trabzanlarımız üçlü trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz başlangıçta. Sonra hemen bir sonraki yuvadan batarak üçlü trabzan. 3 tane zincir. Dediğim gibi motif gerçekten çok kolay, basit bir motif ama böyle birleştirdiğimizde güzel görünüyor. İki renkli de yapabilirsiniz ayrıca. Şöyle 3 tane zincir, hemen yanındakine bir trabzan, 3 zincir, yine 12 tane trabzan yapmış olacağız. Aralarda üçer tane zincir çekerek. Evet, 2, 4, 6 oldu. Her bir yuvaya batarak ilerliyorum. Şimdi 12'yi tamamlıyorum. Evet. Geldim şimdi başlangıç noktasına, bakın 3 tane zincir çektim, tekrar son yuvaya yine bir trabzan, 3 tane zincir ve buradan geliyoruz, 1, 2, 3 birleştirdim. 12 tane trabzanımız olacak. Şimdi buradan tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz, boşluğa batarak bir trabzan yapıyoruz, 2 zincir çekiyoruz, trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz, boşluğa batarak bir trabzan yapıyoruz. Yine 2 zincir, trabzanın tepesine batarak bir trabzan daha yapıyoruz. Bu sıramız böyle ilerleyecek. Aralarda 2 tane zincir, bir tane boşluğa, bir tane de trabzanın tepesine batarak bir sıra daha dolanıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi boşluğa battım. Yine gelelim sıranın sonuna kadar. Evet, bir sırayı daha dolandım, sona geldim. En son boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 24 adet trabzan olması lazım. Şimdi son sırayı yapacağım. 2 zincir çektim, yine 1, 2, 3 buradan 3. zincire batarak
kaydırarak birleştiriyorum. Evet, şimdi hemen buradan 1 2 3 ikili trabzan, evet 3 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir. Bu boşluğun içine yaptığımız trabzanların üzerine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine yaptığımız trabzan, bak burası. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum şimdi. 2 zincir, boşluğun içine yaptığımız trabzanın üzerine bir sık iğne. 2 tane zincir. Hemen sonrakine bir tane ikili trabzan. Yani ikili trabzanlar şu hizada olacak. Bakın, trabzanın üzerine battığımız yerde, sık iğnelerde boşluğun içine yaptığımız trabzanların üzerinde olacak. Aralarda da 2 zincirimiz var. 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir tane trabzan, 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir tane trabzan. Bu sırayla devam ediyor. Şimdi bu sırayı yaparken ben birleştirmeyi de yapıyorum. Bu ikili trabzan yaptığımız noktalardan birleştiriyoruz. Şimdi hemen şöyle alalım. Bakın, 4 3 2 1 diye gidecek. Üçgen bir şekil olacak. Şöyle geliyorum. Bakın, bunu bu araya yerleştireceğim. Önce tabii şunları yaptım. 2 tane 2 tane birleştirerek yan yana. Şimdi sonra alttakileri şimdi birleştirdiğim şekilde birleştirdim. Buradaki trabzanın üzerine trabzanı yaptıktan sonra şöyle şuradan hesaplıyorum. Bakın, şu trabzanları birleştirmişim. Burada bir sık iğne var. Burada bir ikili trabzan, burada bir sık iğne ve burada bir ikili trabzan. 2 tane ikili trabzan üzerinden birleştiriyoruz. Değil mi? Buradan geçiriyorum. Burada da zaten trabzanımı yapmıştım. Kaydırarak şöyle birleştiriyorum. Hemen 2 zincir. Buraya geliyoruz. Sık iğne sırasındayız. Şimdi buraya sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bir sonrakine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu da hemen birleştiriyoruz. Buradaki sık iğneyi atlıyoruz ve ikili trabzanın üzerine batarak ilmeğimi de buradan geçirdim. 2 tane zincir. Hemen sıradakine bir sık iğne, tekrar 2 zincir. Buraya tekrar bir ikili trabzan. Şimdi döndüğümüz için bakın, şuraya birleştirdik. 2 tane de burada yuvamız var. Burayı da birleştireceğiz. Trabzanı yaptım. Burası da zaten trabzanlarla birleşmiş vaziyette. Sık iğne ve trabzan. Buraya geliyorum. Buradaki trabzanın üzerinden tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi buradan aldım. Aynı şekilde 2 tane trabzanın üzerinden birleştiriyoruz. 2 zincir, buraya bir sık iğne, tekrar 2 zincir, bir tane ikili trabzan, pardon söküldü. Şöyle tekrar yapayım, bir tane ikili trabzan. Şimdi sıradaki ikili trabzanın üzerine geliyoruz. Tekrar birleştiriyoruz. Sık iğne yaptığımız yerlerde birleştirme yok. Evet, tığdan ilmeğimi kaçırdım. Şöyle tekrar 2 zincir, buraya bir sık iğne, 2 zincir, bir tane pardon, ikili trabzan. Şimdi tekrar bakın, bu tarafa geçiyorum. Şurayı birleştirmişim zaten. Şimdi şurada bir sık iğne var. Şurada ikili trabzanım var. Buraya giriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz, geçiyoruz. Bu kadar. Çok kolay. Birleştirmesi de kolay. Sadece trabzanların tepesinden buraya bir sık iğne, tekrar 2 zincir, tekrar bir tane ikili trabzan. Şimdi sık iğneyi atlıyorum.
trabzanın üzerine geliyorum. Tekrar 2 zincir ve devam ediyorum. Şimdi artık birleştirmeyi bitirdim. Sık iğne, 2 zincir, buraya bir trabzan. Dediğim gibi sık iğneler hep boşluktaki trabzanların üzerine denk gelmesi lazım. Sayıları, şuradaki sayılar önemli. Orada sayılarda hata yaparsak bu eklemede hata yaparız. Dediğim gibi burada 24 tane trabzanımız olması lazım. Şimdi ne yaptım? Sık iğne, trabzan. Buraya sık iğne yapacaktım. Konuşurken trabzan yaptım. Evet, bir sık iğne, 2 zincir. Tekrar bir trabzan. 2 zincir. Bir tane sık iğne. Tekrar 2 zincir. Şimdi başlangıca geldik. Burada zaten 4 tane zincir çekmiştik. 1 2 diyorum, şöyle ikinci zincire batıyorum. Burada da trabzan kendiliğinden oluşmuş olacak. Bir zincir çekelim, keselim. Evet, bu iplerimizi sonra gizleyeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. 4 3 2. Şimdi bunu ben bandana için tabii şöyle üçgen bir şekil oluşturmaya çalışıyorum. Şallarda, bluzlarda da çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şimdi burada küçük motifle bitirebilirsiniz ya da bir motif daha yapıp yuvarlak tam bir sivrilik elde etmiş oluruz, ama böyle de güzel. Şimdi şurayı da kapatabiliriz. Ben bir motif daha yapacağım. Şuraya bir yuvarlak daha yapacağım. Aynı şekilde birleştireceğim ve döneceğim. Kenardaki küçük motifi yapalım. Evet, tamamladım. Bakın bir tane motif daha yaptım. Şöyle iğne ile ipleri gizlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel oluyor. Tığla ve daha zor oluyor. Şöyle göstermek istedim. Şimdi kenar motifini yapacağız. Şöyle iğne ile bakın trabzanların aralarından girerek aşağıya doğru. Tabi böyle bir iğne olması lazım. Bu rahat geçiyor. Şurada silikon bir ucu var. Şu şekilde geçirelim. Sonra tekrar yukarı doğru giriyorum. Rastgele bu girişler tabii. İstediğiniz gibi girebilirsiniz. Yani direkt zincirin etrafında da gizleyebilirsiniz. Şöyle tekrar bir kez de geriye çekeceğim şimdi. Evet, şimdi keselim. Yani bu şekilde sağlam oluyor. Onu göstermek için gösterdim. Tığla gizleyip kestiğimizde sökülebiliyor bazen. Şimdi bunları da öyle yapacağız. Önce şöyle kenarı göstermek istiyorum. Bir yine sihirli halka yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 7 tane olacak. Şimdi zincirle 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. Şöyle sıkıştırdım. Dönelim. Çeviriyorum. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tığımı doladım. Şu kenardan başlayalım. Yine trabzanların tepesinden. Bakın burayı birleştirmişiz. Burada sık iğne var. Burada bir tane trabzanımız var. Tekrar bir sık iğnemiz var ve tekrar ikinci trabzanımız var. İkinci trabzandan başlıyorum. Yani şöyle sayayım: 1 2 tane trabzandan birleştiriyoruz yine aynı şekilde. Şimdi tığımı bir kez doladım. Buradaki trabzanın üzerine giriyorum. Bir tane üçlü trabzan yaparak ilk birleştirmeyi yaptım. Bakın tekrar edeyim şurayı.
Buraya bir sık iğne yaptım ve tığımı doladım. Geliyorum buradan içten sayıyorum. Birinci trabzan, ikinci trabzan. Buraya giriyorum. Şöyle olsun, dönmesin elimizdeki. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Şimdi iki tane zincir. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Bir tane sık iğne. İki zincir. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Tekrar bir tane ikili trabzan. Aynı büyük motifte yaptığımız gibi ikili trabzanlardan birleştiriyoruz. Geliyorum buradaki ikili trabzana. Şöyle de yapalım. Böyle yapmıştık motifleri. Bakın buradan giriyorum. İlmeğimi çektim. Tekrar iki zincir. Şimdi bir sonrakine bir sık iğne. Yani son sırada yaptığımız burada trabzanların üzerine yapmaya çalışıyorum. Tekrar şimdi iki zincir. Bir sonrakine bir trabzan. Bunu da bu tarafa birleştireceğiz. Şimdi şurada sık iğnemiz var. Burada trabzanımız var. Buraya giriyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine bir sık iğne. Yanındaki dediğim artık son yuvadayım yani. Şimdi buradan tekrar tığım bir kez doladım. İkinci trabzanı birleştirirken başta yaptığımız gibi yapıyoruz. Tığımı doladım. Şu sık iğneyi atlıyorum. Trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3'te çıkıyorum. Bakın buralar uzun gelirse 2'de de çıkabilirsiniz. Şöyle kontrol edelim. Sonuç olarak şuranın düz olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bu üçlü trabzan eğer şurada bolluk oluşturursa bakın ikili de yapabiliriz. Şöyle geleyim tekrar. İkili yapalım. Tığımı doladım. Buraya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Biraz daha kısalttım. Çünkü şurada da sık iğnemiz var. Şimdi bir zincir çekip keseceğim ipimi. Evet. Bu şekilde araya bu motifimizi koyduk. Şimdi aynı şekilde örüyorum. Buraya, 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 buraya. Zaten şu üç tanesini yapmıştım. Onları da tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet, kenarları da tamamladım. Bakın bu şekilde. Şurayı temizledim. Bu tarafı temizlemedim henüz. Şimdi etrafına sık iğne gidiyorum. Arkadaşlar sonra da şu kenarlarda zincir çekerek bağlamak için uzantılar yapacağız. Sadece zincir çekeceğim ve etrafına sadece bir sık iğne yapacağım. Tabii siz farklı şeyler de yapabilirsiniz. İsterseniz uçlarına püsküller takabilirsiniz ya da dediğim gibi illa bandana yapmanıza gerek yok. Ben şimdi şuradan ipimi geçiriyorum. Şöyle tam köşeye geliyorum bakın. Tam köşe trabzanın üzerine. Evet, bu arada sık iğneyi 5 milimetre ile yapalım. Bir zincir, aynı yere tekrar bir girdim. Şimdi buralarda ikişer zincir çekmiştik. 2 sık iğne, sık iğnelerin üzerine yine bir sık iğne, 2 zincir çektiğim boşluklara 2 sık iğne. Burada trabzanın üzerine geliyorum. Bakın buraya bir sık iğne. Bu şekilde bunu elinize göre ayarlayabilirsiniz. Buranın sayısının pek bir önemi yok. Gerdirmemesi önemli sadece. Gerdirmesin, marullanmasın. Daha az ya da daha çok yapabilirsiniz. Bakın şurada geçişte şöyle direkt atlarsak daha düzgün duracak. Bakın burada köşeyi birleştirdiğimiz yer ikili trabzan yaptık ama daha uzun duruyor bakın. Şurayı da dümdüz çıkarmamız lazım. Trabzana bir kez batıyorum. Tam bu başladığım boşluğa bir kez batıyorum. Tekrar trabzana bir kez. Burada birleştirme noktasına bir kez.
Bakın fazla sık iğne yapmıyorum burada, çünkü yine de hafiften böyle kenara ekledik. Bakın şöyle bir eğim oluyor. Daha fazla sık iğne yaparsak burası böyle yukarıya doğru kayar, kaymasın, düz dursun diye sık iğneleri daha az tutuyorum. Evet, buralarda bir sıkıntı yok. Trabzanın üzerine bir sık iğnenin üzerine boşluğuna, pardon, bu iki zincir çektiğimiz boşluğa sık iğnenin üzerine böyle devam edeceğiz. Buraya geldim, yine şöyle bir tane şuraya batıyorum. Tamamen burayı göz kararı yapıyorum. Bakın düzgün durmasını sağlayacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Tam şu ortaya da bir tane yapıyorum, daha sıkı sıkı. Buraya bir tane, hemen şöyle batalım dipten doğru. Bir, buraya şöyle iki tane, bir bakalım. Evet. İki sırada gidebiliriz, bir sırada gidebiliriz, nasıl isterseniz. Böyle tamamlayacağım ben şimdi bunu. Komple etrafını döneceğim. Buradan da iki tane ipimi takarak zincir çekeceğim. Şöyle bağlama payı. Bu şekilde bitirmiş olacağım arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum daha güzel modellerde.